Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün benim en çok sevdiğim böreklerden biri olan çiğ börek yapımını paylaştım. Bütün püf noktalarını bu videoda bulabilirsiniz. Hepsini detaylı bir şekilde gösterdim. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle bir tane soğanı bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Ve ardından da suyunu sıkacağım. Suyunu kolay sıkmak için üzerine bir miktar tuz ilavesi yaptım. Soğanın suyunu daha kolay çıkartmayı sağlamak için ellerimle birazcık ovdum ve ardından da hemen ellerime güzelce sıkıştırarak suyunun sıkılmasını sağladım. Soğanın suyunu bir defa sıktım ve şimdi ikinciye sıkıyorum. Bu işlem önemlidir. Mutlaka yapalım. Ortalama 400 gram orta yağlı kıyma kullandım. Çok fazla yağlı olmasın. Aynen bu şekilde olmalı. Ve üzerine yine bir miktar tuz, olmazsa olmazı karabiber ilavesi yaptım. Ortalama yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yaptım. Tuzu artık kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ortalama 1 veya 2 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Yoğurma işlemi önemlidir. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra toplamda 1,5 bardak soğuk su ilavesi yaptım ve güzelce karıştırıyorum. Ve artık iç harcı hazır. Karışımını sağladıktan sonra üzerini kapatacağım ve ardından da hızlı bir şekilde hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Çiğ böreğin hamuru için toplamda 5 bardak un kullandım ve 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Çiğ börek hamuru mantı hamuru gibi sert kıvamlı olması gerekiyor. Bu nedenle suyu kontrollü ilave ediyorum. Şimdilik toplamda 1 bardak soğuk su ilavesi yaptım. Ardından 10 yemek kaşığı kadar daha su ilavesi yaptım. Yani toplamda 1 su bardağı artı çeyrek bardak su kullandım. Ve şimdi hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamuru ortalama sadece 30 saniye boyunca yoğurduktan sonra üzerini kapatacağım ve 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamuru yaklaşık olarak 15 dakika boyunca dinlendirdim. Bunun sebebi sadece bütün malzemeleri az önce ilave ettim. Birazcık karıştırdım ve üzerine bir poşet geçirip 15 dakika boyunca dinlendirdim. Ve şimdi hamuru yoğurmaya başlayacağım. Böylelikle sert bir hamur olduğu için 15 dakika boyunca dinlendirdiğim için, yani hiç yoğurma işlemi yapmadan dinlendirdiğim için daha kolay bir şekilde yoğurmayı sağlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi sert kıvamlı bir hamur. O yüzden de zor yoğruluyor. Ama bu böreğin en büyük özelliklerinden bir tanesi hamurunun sert olmasıdır. Bu işlem gerçekten de çok önemli. Hamuru yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi parçalı bir hamur oldu. Bu demek oluyor ki hamurun suyu az. Zaten böyle bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ama biraz sonra yumuşatacağım hamuru. Hemen böyle bu şekilde bir poşete sardım. Hatta 2 tane poşete saracağım ve toplamda 25 dakika boyunca dinlendireceğim.
Hamuru toplamda 25 dakika boyunca dinlendirdim. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel yumuşadı. Çünkü poşetin içerisinde nemini artırdı. Şimdi birazcık daha yoğurup hemen toplamda 14 eşit beze ayıracağım. Hamuru toplamda 14 eşit bezeye ayırdım. Tabağın altını bol unladım ve üstünde bol miktarda unlayıp hemen ardından bu bezleri hızlı bir şekilde açmaya başlayacağım. Bezelerin hepsine şekil verdim. Üstünü hemen bir bezle örteceğim ki kurumasın diye bol unladım. Hatta bezin üstüne de bir poşet geçirelim. Bu önemlidir. Ve artık hızlı bir şekilde hamurları açmaya başlıyorum. Bol un koyduğum için unlamanıza gerek yoktur. Eğer yapışırsa tabii ki de un kullanabilirsiniz. Hemen bir merdane yardımıyla açabildiğim kadar ince açmaya özen gösteriyorum. Ne kadar çok ince olursa o kadar iyi olacaktır. Açmış olduğum hamurları üst üste koyuyorum. Bu arada sürekli de kontrol ediyorum ki birbirine yapışma var mı diye. Benim hamurum kesinlikle birbirine yapışmaz. Çünkü sert bir hamur yoğurdum ve hızlı bir şekilde açıyorum. Ancak aksi durumu olan izleyicilerin mutlaka kontrol olsun. Yani belki sizin hamur birazcık yumuşak olur ve daha yavaş açarsınız. O yüzden de üst üste koyduğunuz zaman birbirine yapışabilir. O yüzden de dikkatli olalım lütfen.
Ve artık hamurların tamamını açtım. Şimdi hemen bu tabağı ters çevireceğim. İlk açmış olduğum bezeden başlayarak hemen çiğ börekleri pişirmeye başlayacağım. Tavanın içerisine yağ koydum. Yağı ısıttım, kızdırdım. Hemen bir miktar kıyma aldım ve bu şekilde kenarlarına gelmeyecek şekilde kıymayı hemen her tarafına yayıyorum. Ve parmaklarımın uçlarıyla iyice bastırdım. Görmüş olduğunuz gibi parmaklarımı bastırdığım yerde kıyma yok. Bu çok önemli. Aksi halde pişirme esnasında kıymalar patlayabilir ve yağı da tabii ki de etkiler. O yüzden dikkatli olalım. Hemen kesiyorum. Bunu tabii ki de bir bıçakla da yapabilirsiniz. Kesme işlemini sağladıktan sonra bir çatal yardımıyla hem bu şekilde bastırarak iz veriyorum hem de hamurun kapanmasını sağlıyorum. Bu uçlarda kesinlikle kıyma olmaması gerekiyor. Bu önemlidir. Hemen börekleri kızdırmış olduğum tavanın içerisine aldım. Bu böreğin en büyük özelliklerinden bir tanesi çok çabuk bir şekilde kızarmış olması gerekiyor. Ve de basınç sayesinde içindeki kıymalarla çok çabuk bir şekilde pişecek. Ortalama 16, en geç 20 saniyenin içerisinde pişecek. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki sert hamur kıvamlı bir hamur yoğurduğumuz için yağ çekmeyecek. Hemen bir peçetenin üstüne alacağız kızardıktan sonra. Bütün yağlar peçeteye akacak. Bu işlem çok önemlidir. Lütfen tabağın altına bol miktarda peçete koyalım. Ve şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kızarmış, rengi de güzel bir börek oldu ve hemen bir tabağa alıyorum. Kesinlikle bu börekleri üst üste koymayalım, çok önemli. Çünkü içerisinde kıymanın içerisinde su olduğu için eğer börekleri üst üste koyarsanız mutlaka börekler hamur olacaktır. O yüzden mutlaka yan yana dizmemiz gerekiyor. Bu çok önemlidir. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde pişen bir börektir. 16 en geç 20 saniyenin içerisinde pişecektir. Eğer daha fazla tavada kalırsa patlama aralarında açılma meydana gelecektir. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Aynen bu şekilde yan yana dizelim. Hatta daha dik dizersek, biraz önceki tabaktan daha dik bir şekilde dizersek daha iyi olacaktır. Hızlı pişen bir börektir ve sıcak servise uygun bir börektir. Yani tavadan aldığınız zaman hemen tabağa koyduğunuzdan da servis edebilirsiniz. Gerçekten de yiyenler çok beğenecek. İçi yumuşacık, su böreği gibi olacak. Yerken de suyun mutlaka akması gerekiyor. Böreğin içerisindeki suyun da akması gerekiyor. Biraz sonra ben sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Ve kıymayı hamura koymadan önce mutlaka karıştıralım. Yani her hamurda mutlaka önce kıymayı karıştırıp ardından da hamura koyabilirsiniz. Ekip çalışması isteyen bir börek tarifidir. Yani birisi açıp diğeri de kızartırsa çok çok daha iyi olacaktır. Dediğim gibi en fazla tavada 16 saniye kalması gerekiyor. Eğer daha fazla kalırsa mutlaka patlama olacaktır. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Bir de kapatırken de uçlarında kıyma olmasın. Parmaklarımızın uçlarıyla iyice bastırıp çatalla güzel bir şekilde iz verirsek hiçbir sorun olmayacaktır. Böyle görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Kızartma işlemi de çok önemli. Birkaç defa yaptıktan sonra eliniz alışacaktır ve her zaman yapmak isteyeceğiniz bir börek tarifi olacaktır. Şöyle hemen içlerini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 16 saniyede pişmesine rağmen kıymalar tamamen pişti. Çünkü basınçla pişiyor. İçi de böyle yumuşacık ve biraz sonra göstereceğim. Yerken de suların akması gerekiyor.
Hemen şöyle görüyorsunuz, sularda akıyor. Eskişehir'de çok meşhurdur bir börek. Tatar böreğidir biliyorsunuz ki. Hemen diğerlerini de açıp göstermek istiyorum. Hamurun içerisinde maya yok. Kıymanın içerisinde su olduğu için görmüş olduğunuz gibi içi böyle su böreği gibi oluyor. Ve yerken de suların dediğim gibi akması gerekiyor. Çok lezzetli bir börek tarifidir. Eminim deneyenler çok beğenecek. Birkaç defa yaptıktan sonra elinize alışacak ve çok kolay olacak yapımı, eminim. Herkes kolaylıkla yapacak ve vazgeçemeyeceğiniz bir börek tarifi olacaktır. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu börek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları da sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.